Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere kendi takviminizi nasıl yapacağınızı öğretmeye çalışacağım. Benim yapmış olduğum bu çalışmayı incelersek, dinamik bir takvim olduğunu, şeklin aylara ve yıllara göre değişkenlik gösterdiğini görebilirsiniz. Haftalar gri renkte, sadece pazar günlerinin olduğu hafta sonları kırmızı renkte, içinde bulunduğunuz günü de yeşil renkte göreceksiniz. Bugün ayın 23'ü. Yarın 24'ü olduğunda yeşil renk şuraya gelecektir. Hatta takvimin baktığınız ayın gün sayısına göre şeklinin değiştiğini görebilirsiniz. Gibi. Yılları ise ister geçmişe ister geleceğe doğru arttırabilirsiniz. Ben yaptığım bu çalışmada başlangıcı 1900 yılını, ki zaten Excel'de tarih kavramı 1900 yılıyla başlamaktadır. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışacağım. 1/1/20 yazdığımda 1/1/2020 tarihini verecektir. 1/1/1980 yazdığımda 1980 tarihini veriyor. 1/1/1800 dediğimde herhangi bir şey vermedi. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaldı. Bir de şöyle yapalım. 1/1/1899 diyelim. Yine olmadı. Şimdi 1/1/1900 dediğimizde gördüğünüz gibi tarih formatına döndü. Bu da az önce söylediğim gibi Excel'de tarih kavramı 1900 ile başlamaktadır. Bitiş tarihine bir bakalım. Ben en son 3000 yılı olarak aldım. Ancak siz istediğiniz bitiş tarihini alabilirsiniz. Şimdi takvimin yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi sayfa 2'ye geçiyorum. Buraya öncelikle ayları ve yılları görmemizi sağlayacak combo box'ları ekleyeceğim. Bunun için geliştiriciye tıklıyorum. Ekle diyorum. Ve şurada birleşik kutu formu seçiyorum. Tıklıyorum. Bir tane çiziyorum. Basılı tutup kontrole basıyorum ve bir tane de kopyasını alıyorum. Öncelikle ayları bir yazacağım. Ocak. Şubat yazıyorum. Ve şu hücreyi seçip aşağı doğru çektiriyorum. Aralığa kadar geliyorum. Yan tarafa da yılları yazacağım. 1900 ile başlatıyorum. Shift eşittir +1 diyorum. Ve şunu da çektiriyorum. Ben 2100'e kadar geleceğim. Yine combo box'ları, ayları ve yılları tanımlayalım. Bunun için ilkine geliyorum ve sağ klik denetimi biçimlendir diyorum. Girdi aralığı dediğim yer şuradaki verilerin olduğu alan. Yani şurayı seçiyorum. Hücre bağlantısının dediğim yer şurası olacak. Tamam diyorum. İkincisine geliyorum. Denetim biçimlendir. Girdi aralığı şurası. Hücre bağlantısı ise şurası olacak. Tamam diyorum. Şimdi seçtiğimizde gördüğünüz gibi doldu burası. Şimdi seçtiğimizde şurada aya göre sıraları gelecek. Burada ise yıla göre gelecek. Burada gelen rakamlar satır numaralarıdır. Şimdi bu satır numaralarına karşılık gelen değerleri getirelim. Bunun içine shift eşittir indis diyorum. Şurayı seçiyorum. A1 hücresi diyorum. Enter diyorum ve kapatıyorum. Yine aynı şekilde indis. Şurayı seçiyorum. A2 diyorum. Parantezi kapatıyorum ve
Şimdi değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi şu değerler karşılığına geliyor. Gibi. Şimdi şu alana 8 sütun 6 satırlık bir tablo çizelim. Şimdi aklıma geldi. Eğer ki sizin Excel'inizde geliştirici sekmesi yoksa bunun için şunu yapmalısınız. Dosyaya gelip seçenekler, şeridi özelleştire tıklıyorsunuz. Şurada sağ tarafta sekmeler var. Burada geliştirici eğer şu tikli değilse siz bunu tikleyip tamam diyorsunuz. Sizin de bu sekmeniz gelmiş oluyor. Şimdi ilk sütuna hafta yazalım. Sonrakine pazartesi, salı. Şu ikisini tutup çektirelim. Şimdi ilk formülümüzü yazalım. Shift eşittir tarih sayısı formülünü kullanacağız. 1 diyorum. V diyorum. Çift tırnak tire. Yine çift tırnak. Tekrar V diyorum. Şuradaki B1 hücresini seçiyorum. Tekrar V diyorum. Çift tırnak tire. Çift tırnak. Tekrar V diyorum. Ve şunu seçip parantezi kapatıyorum. Şimdi bu sonuç bize tarih sayısını döndürdü. Bunu tarihe çevireceğiz. Bunun için hücreleri biçimlendir. İsteğe uyarlanmış diyoruz. Eğer burada istediğimiz format yoksa kendimiz yazacağız. Ama şurada var. Şunu seçiyorum. 4 tane A tire Y gördüğünüz gibi şurada görünüyor artık örnek olarak. Tamam diyorum. Ve tarih formatına çeviriyorum. Şurayı birleştiriyorum. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım çalışıyor mu? Değişiyor mu? Evet değişiyor. Bir de tarih değiştirelim. Evet değişiyor. Şimdi de ikinci formülümüzü yazalım. Bunun için şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Eğer haftanın günü şu alan sabitliyorum. Dolarla noktalı virgül 2'yi seçiyorum. Pazartesi ile pazar arasında parantezi kapatıyorum. Eşit sütun say. Şurayı seçiyorum. Yine sabitliyorum. Noktalı virgül. Tekrar aynı yeri seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Tekrar şunu seçiyorum. Bunu da yine sabitliyorum. Noktalı virgül. 2 tane tırnak yani boşluğu seçiyorum. Enter diyorum. Evet burada bir hata var. Hemen hataya bakalım. Hatamız evet şurada. Şurası noktalı virgüldür. 2 nokta üstü olacak. Şurada da 2 demiştik. Bu gelmemiş. Enter diyorum. Evet. Bu formatı ben şimdi güne çevireceğim. Bunun için yine hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe uyarlanmış. Sadece G'yi arayacağım. Varsa bulamazsam kendim yazacağım. Şurada. Bunu seçtiğimde evet bu tamam. Şimdi ben tarihi güncel takvime çevireceğim. Bunun için şuraya Şubat ve 2020'yi seçiyorum. Evet bakın buradaki değer gitti. Şimdi yan tarafa çektirdiğimde artık böyle boş gelecek. Çünkü Şubat ayının birinci günü cumartesi başlıyor. Bu nedenle buraya şöyle bir formül daha yazacağız. Eğer diyeceğiz şu alan boş değilse şu alanı topla birle noktalı virgül şuraya bir parantezi kapatıyorum tekrardan ve bu formülü çektiriyorum. Gördüğünüz gibi ayın biri cumartesi başlamış oldu. Şimdi ikinci satırın formülünü yazalım. Bunun için shift eşittir. Şurası artı 1 diyorum. Burası için de şurası artı 1 diyorum. Şurayı çektiriyorum. Aynı işlemleri şu satır ve şu satır içinde yaptırıyorum. Şimdi son satırın formülünü yazalım. Bunun için shift eşittir eğer diyorum.
seri ay formülünü kullanacağım. Burada. Şunu seçiyorum. Sabitliyorum. Noktalı virgül 0 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Büyükse şundan noktalı virgül şu artı 1 değilse boşluk. Enter diyorum. Yine bunu hücreleri biçimlendir deyip isteğe uyarlanmış diyorum. Ve şuradaki G'yi seçiyorum. Şimdi yan tarafa çektireceğiz bu formülü ama şurada bir değişiklik yapacağız. Burada şunu almıştık. Burada ise şunu alacağız. Şunu şuraya çektireceğim. Enter diyorum. Çektiriyorum. Hatta şöyle yapacağım. Bir tane daha sütun kopyalayıp bir altı açacağım. İhtiyacımız olabilir. Şimdi bir kontrol edelim. Escape deyip şu şeyi kaldırayım. Evet. Evet, değişimi görebiliyoruz. Şimdi hafta formülünü yapacağız. Ancak ben bir hata yapmışım burada. Kaydırmışım. Şimdi şu alanı komple çekip şöyle yapacağız. Şurayı komple sileceğim. Şurayı da şöyle yapacağım. Formülü düzeltmemiz lazım. Şunu buraya almam lazım. Şunu şuraya almam lazım. Şunu şuraya. Şunları da şuraya. Sanırım düzeldi. Evet. Şimdi hafta formülünü yapabiliriz. Bunun için iç içe eğerleri kullanacağız. Eşittir eğer diyorum. Şurası eşit değilse boşluğa hafta sayı formülü yine şu buradan biri seçeceğiz. Parantezi kapatacağız. Eğer şunu seçeceğiz sonra G8 eşit değilse boşluğa hafta say yine G8 1 diyeceğiz. Eğer eşit değilse boşluğa hafta say H8 1 diyeceğiz. Eğer I8 eşit değilse boşluğa hafta say I8 1 diyeceğiz. Eğer J8 eşit değilse boşluğa hafta say J8 1 diyeceğiz. Şuraya açalım, görünmüyor artık. Eğer eşit değilse boşluğa hafta say bir diyeceğiz. Ve son olarak hafta say diyorum. Şunu seçiyorum. 1 diyorum. Parantezleri evet diyorum. Evet, formülümüz çalıştı. Şimdi aşağı doğru çektiriyorum. Burada formülün döndürdüğü hatalı değerleri görmemek için eğer hata formülünü kullanacağız. Eğer hata diyorum. Şurayı yine açacağım.
Eğer hatalıysa boş geç diyorum ve enter diyorum. Tekrar kapatıyorum. Şimdi çektirdiğimde normale döndü. Şimdi takvimi biraz düzenleyelim. Şunu kalın yapıp biraz büyütelim. 20 iyi. Şunları kalınlaştırıp yine büyütelim. Eşit şekilde dağıtalım şunu. Şimdi şurayı koşullu biçimlendirme ile boşluk yok deyip şurayı gri yapalım. Şurayı da siyah yapalım. Yazıları beyaz olsun. Azıcık büyütelim. Aynı şekilde şunları da büyütelim. Tabii şurayı da. Arasındaki çizgi renklerini değiştirelim. Turuncu olsun. Aynı şekilde şurası da. Şunları da siyah yapalım. Yazılar beyaz olsun. Kenarlıklar yine aynı şekilde olsun. Pazar günleri kırmızı olsun. Bunun için yine koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Boşluk yok. Kırmızı diyorum. Şimdi şu alt kısmı düzenleyelim. Bunun için yine şu alanı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren öceleri biçimlendir. Boşluk yokları seçiyorum. Biçimlendir diyorum. Dolgu siyah olsun. Yazılar beyaz. Tamam diyorum. Şimdi değiştirdiğim zaman evet şekilde gördüğü gibi değişecek ama kenarlıkları yapmadık. Bunun için tekrar şunu seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geçiyorum. Şunu seçiyorum. Kural düzenle diyorum. Biçimlendir. Kenarlıklarını turuncu yapacağız. Şimdi şunları yok etmemiz lazım. O yüzden şurayı kaldırmam lazım belli bir yere kadar. Şu kısmı yine turuncu olarak seçmem lazım. Tekrar deneyelim. Evet şimdi daha iyi oldu. Yalnız şurası olmadığı gibi şurayı koşullu biçimlendirmeyi düzenleyelim. Şimdi tekrar bakalım. Evet daha iyi oldu şimdi. Şimdi bulunduğumuz yönü göstermesini sağlayan koşullu biçimlendirme yapacağız. Bunun için şu alanı komple seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. İlgili tarihleri seçiyorum ve bugünü seçip biçimlendirmeyi
Dolguyu yeşil yapıyorum. Yazılar yine beyaz olarak kalsın. Tamam diyorum. Deyip takmıyoruz. Tamamlanmış oldu. Şimdi biraz düzenleyelim. Şunu şöyle sağa alıyorum. Şunu şu şekilde yapıyorum. Şunları gizliyorum. Şunları gizliyorum. Ondan sonra şuradan kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Hatta şurayı komple gizleyebilirim. Şu alanı da komple gizleyelim. Az bir şey büyütelim. Evet. Takvim çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.